31 Mart 1922 yılında Almanya'nın Münih şehrinde korkunç ve gizemi hala bugün bile çözülememiş bir olay yaşandı. Hinterkaifeck çiftliğinde yaşayan 6 kişilik bir aile öldürülmüş, polis ve müfettişler araştırmalara rağmen bu cinayeti kimin işlediğini bulamamışlardı. Hinterkaifeck, Almanya Münih'in yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde yer alan ve 1863 yılında inşaatı tamamlanan Gruber ailesine ait bir çiftlikti. Çiftliği bu kadar ilginç yapan olay, buradaki cinayetlerin hala bugün bile çözülememiş olmasıdır. Çiftlikte bir zamanlar 5 kişilik bir aile ve yanlarında çalışan bir hizmetçileri yaşıyordu. Bu kişiler 63 yaşındaki Andreas Gruber, 72 yaşındaki Cecilia Gruber ve onların kızları 35 yaşındaki Victoria Gruber ve onun çocukları 7 yaşındaki Cecilia ve 2 yaşındaki Joseph Gabriel'dir. 44 yaşında olan hizmetçileri ise Maria Baumgartner'dır. Olaylar başlamadan yaklaşık 6 ay önce evin lanetli ve hayaletli olduğunu söyleyen evin eski hizmetçisi Chris Rieger işten ayrılmıştır. Andreas Gruber komşularına ve ailesine karşı aşırı saldırgan biri olduğu için komşuları tarafından sevilmeyen biriydi. Kış aylarında çocuklarını evin soğuk bodrumuna kilitlediği için kızlarından Sophie burada hayatını kaybetmiştir. Olay gecesinden önce çiftlikte garip olaylar silsilesi başlamıştı bile. Andreas Gruber Münih'ten evine gelen tuhaf bir gazete bulmuş ve onu kimin gönderdiğini bilmiyordu. Onu satın almadığının da farkında olan Gruber yanlış adres olduğunu düşünüp etrafındakilere sormuş, fakat bütün komşuları bu gazeteye herhangi bir abonelik almadıklarını söylemişlerdi. Daha sonrasında ise çiftlik evinin anahtarı gizemli bir şekilde kaybolmuş ve daha da ilginci ormandan gelen ayak izleri çiftliğin makine odasına kadar gittiğini, makine odasının kapısının kırıldığını fakat bu izlerin geri dönmediğini komşularına anlatmasıdır. Gruber daha sonra komşularına evin çatısından ayak sesi ve gıcırtılar duyduğunu, çıkıp kontrol ettiklerinde ise kimsenin olmadığını da söylemiştir. 31 Mart 1922 yılında çiftliğe çalışmak için kardeşiyle beraber Maria Baumgartner gelmişti. Kısa bir süre çiftlikte vakit geçiren Maria'nın kardeşi daha sonra oradan ayrılıp evine doğru yola çıkmıştı. Yola çıkarken ablasını ve oradaki aileyi son görenin kendisi olduğunu bilmiyordu. Aynı günün gecesi çiftlikte olaylar başlamıştı. Aile fertlerinden Andreas ve eşi Cecilia, onların kızı Victoria ve onun kızı 7 yaşındaki Cecilia evden sürüklenerek ahıra doğru götürülüp burada öldürülmüştü. Katiller daha sonra çiftlik evine girip beşikteki Joseph'i, daha sonrasında ise sabah işe başlayan Maria'yı odasında öldürmüştür. Bu cinayetlerin yaşandığı günün sabahında kahve satıcısı olan iki adam çiftliğe gelmiş, sipariş almak için kapıyı çaldıklarında evde kimseyi bulamadıkları için geri dönmüşlerdi. Çiftliğin etrafında hiç kimse orada ters bir durum olduğunu 4 gün boyunca anlayamadılar. Bunun sebebi çiftlik evinde yemek pişiyor, her gün soba yanıyor ve hayvanlar besleniyor olmasıydı. Fakat bu sessizlik artık yavaş yavaş bozulmaya başlamak üzereydi. 7 yaşındaki Cecilia'nın gittiği okul onun mazeretsiz okula gelmeyişinden şüphelenmiş, ailenin pazar günü ibadet için kiliseye gitmemesi bu şüphelerin artmasına neden olmuştu. 4 Nisan sabahı Albert motor onarmak için çiftliğe gittiğinde kimseye ulaşamıyor, çiftlikten köpek ve hayvan sesi hariç başka bir ses duymuyordu. Bu kadar şüphenin ve ailenin bir anda ortadan kaybolmasının ardından Lawrence ve arkadaşları çiftliğe gittiler. Kapıyı açan olmayınca ahır kapısını kırıp içeri giren adamlar ahırdaki koku karşısında irkilseler de ahırdan çıkmak için hızlı adımlarla ilerlerken ahırın içindeki cesetlerle karşılaşmışlardı. Samanların altına gizlenmeye çalışılan cesetleri bulunca korkuyla evin diğer sahiplerini aramak için çiftlikte dolaşan Lawrence, çiftlik evine girdiğinde beşikteki odadaki 2 kişiyi de bulmuş ve olayı derhal polis ekiplerine haber vermişti. Çiftliğe gelen polis ekipleri ahırdaki 4 kişi ve evdeki 2 kişinin otopsisi için Doktor John Baptiste'i görevlendirmişlerdi. Yapılan bu otopsi sonucunda yaşlı Cecilia'nın kafasında 8 ve kızı Victoria'nın kafasında 9 delik olduğunu görmüştü. Bunlara sebep olan aletin bir bahçe kazması olabileceğini öne sürmüştü. Ayrıca samanlıkta katilin sakladığı bir bant bulmuş, bu bantla 7 yaşındaki kızın ağzını kapatırken çenesini kırdığını ve onu öldürmeden yaralı bir şekilde oraya attıklarını, genç kızın saatlerce oradaki cesetlerle kaldığını ve bu süre içerisinde saçlarını orada yolup yavaş yavaş öldüğünü söylemiştir. Dava korkunç cinayetleri soruşturma için görevli müfettişlere devredilmiş. Araştırmalara başlayan müfettişler 31 Mart'ta olayın gerçekleştiğini öğrenince araştırmaların o tarihten öncesi neler olduğunu öğrenmek için
komşulara gitmiştir. Çevredekiler olaydan habersiz olduklarını, orada yaşamaya devam edenlerin olduğunu, sobanın yanışından ve baca dumanının hiç kesilmediğinden söz etmişlerdi. Eve geri dönen müfettişler evde yemek pişirildiğini, mutfak tezgahında et kesildiğini, takvim yapraklarının koparılmaya devam edildiğini ve hayvanların beslendiğini, yani buradaki yaşamın cinayetlerden sonra 4 gün kadar daha devam ettiğini not alarak işlerine başladılar. Hırsızlık olmasından şüphelenseler de evde büyük miktarda para kolayca bulunacak yerde olduğu için ve paraya kimsenin dokunmadığı için şüphelerinden vazgeçmişlerdi. Müfettişler sorgulara devam etmeye karar vermiş ve bu sorgular esnasında 100 kişiden fazla insan gördüklerini, duyduklarını, olay öncesinde ve sonrasında nerede olduklarını anlatıyor fakat bir sonuca ulaşılamıyordu. Bu sorgular esnasında bazı komşular dul olan Victoria'nın kocası Karl Gabriel'in 1. Dünya Savaşı'nda öldüğünü ve Victoria'nın kocasının ölümünden sonra hamile kaldığını ve Joseph'i doğurduğunu söylemişlerdi. Başka bir sorguda Joseph, Victoria ve babasının ensest ilişki sonucunda olduğu öğrenilmiş, Andreas'ın kızına tecavüz ettiği mahkemede belgelenmiş, 1 yıl hapse mahkum olduğunu öğrenen müfettişler, cinayeti Karl'ın işlediğini düşünseler de yaşadığına dair bir kanıt olmadığı için buradan bir sonuç çıkaramadılar. Başka bir şüpheli ise cesetleri ilk bulan Lawrence Schliedenbauer'dır. Cesetler bulunduktan sonra onun garip hareketleri komşular tarafından fark edilmişti. Sorguya alınan Lawrence, ilk karısının ölümünden sonra Victoria ile bir ilişkisi olmuş ve cesetlerin bulunduğu toprağı çok iyi biliyor olması dikkatleri üzerine toplamış, evdeki kaybolan anahtarın onun üzerinde bulunması katilin o olduğu yönündeki şüpheleri arttırıyordu. Lawrence bu şüpheler yüzünden 2 kez sorguya çekilmiş fakat sorgular sonucunda çiftliğe komşu olduğu için toprağı iyi bildiği ve Victoria'nın sevgilisi olduğu içinse anahtarın onda olması sonucuna varan müfettişler onun da sorgusunu bitirmişti. Lawrence sorgular bitince ona katil diye iftira atanlara dava açmış ve açtığı bu davayı kazanarak bütün şüpheleri ortadan kaldırmıştı. Fakat bu karar çıkmadan önce kendisi ölmüştür. Polisin ve müfettişlerin araştırmaları Hinterkaifeck çiftliğindeki cinayetleri aydınlatmaya yeterli olmayınca ölenlerin kafatasları bu davayı çözmesi için Münih'teki bir kahine gönderilmişti. Fakat o da bir sonuca varamadı. Kafatasları oradan Augsburg'a bir adalet binası içinde tutulması için gönderildi ve sonrasında kayboldular. 2. Dünya Savaşı sırasında bombardıman esnasında yok edildiği düşünülmektedir. Ölen kişiler bu yüzden başsız gömülmüşlerdir. Cinayetten sonra Gabriel'in ailesi çiftliği satın almış ve olaydan 1 yıl kadar sonra çiftlik yıkılmıştır. Bu yıkım esnasında evin çatı katında cinayet silahı olan kazma ve ahırdaki silahların içinde bir bileme bıçağı bulundu. 1999 yılında Alman polisine bir telefon gelir. Telefondaki kadın eski ev sahibinin cinayetler hakkında bilgisi olduğunu söyler. Polis adı geçen bu ev sahibini aramaya başlar fakat ev sahibi artık hayatta değildir. 2007 yılına gelindiğinde ise Almanya Polis Akademisi modern teknikler kullanıp yıllar önceki dosyayı çözmeye karar verir. Polisler bu yöntemle o dönemdeki pek çok şüpheliyi elemeyi başarmış, hatta bir kişiye kadar çemberi iyice daraltmıştır. Fakat bu kişinin de artık hayatta olmadığı ortaya çıkmıştır. Hinterkaifeck olayı hiçbir zaman çözülemedi. Hala bugün bile Almanya'nın en meşhur dosyası olmaya devam ediyor. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yüklenen videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz.